Pump track'in en güzel kısmı işte bu yüzden bilen insanların yapması gerekiyor. Yani selam millet, ben Burak Uzun. Bugün yıllardır beklediğimiz, arkamda görmüş olduğunuz pump track'i deneyeceğiz. Biz yıllar önce bitirmiştik. Şu an bitirmişler. Betonla kapladılar. Bazı yerleri çok güzel, bazı yerleri hatalı. Onları konuşacağız ve pump track'in nasıl kullanıldığını ve pump track'in nasıl bir amacı olduğunu size anlatmak istiyorum. Çünkü pump track dediğim şey aslında 4 jump'ın da dağ bisikletinde bir başlangıcı, bir teknik. Pump track de onun uygulandığı bir saha aslında. O yüzden bu videonun önemli olacağını düşünüyorum. I'ma fight it. You want a love story, I'ma write it. Teorik olarak anlatayım mantığını. Çünkü bazen görüyorum bazı hatalar oluyor. Pump track'te olabildiğince relax olmanız gerekiyor. Lastiğinizi şişirsin de bu şekilde. Aslında birebir aynı mantık. Tepeye geldiği zaman kollar gevşek bir şekilde yukarı kalkıyor. Tepenin aşağı doğru inerken basıyor ve bastıkça aslında hız katıyor bisiklete. Bu aslında bir noktadan sonra sizin rampalardan atlayışınıza da çok büyük bir avantaj olacak. Çünkü o basma ve çekmeyi çok iyi anladığınız için bisikletinizde normal rampalarda da çok rahat uygulayabiliyor olacaksınız. Bu videoyu çekmek çok istiyorum. Yıllardır istiyordum. Hani yıllar boyunca beklemeye değecek bir parkur olmadığını düşünüyorum ama yine de artık çekiyoruz, yapacak bir şey yok. Kafa hizanızda bir ip çektiğinizi düşünün. Kafa hizası sürekli sabit kaldığınızı hayal edin. Kafa sabit, vücut sürekli şu şekilde oynuyor. Yani kafa horoz başı gibi düşün, gimbal gibi düşünün. Kafa sabit, kollar sürekli böyle. Zaten bunu yaptığınız için ve çektiğiniz için bisikleti hızlandırıyorsunuz. Tepeye geldiği zaman kollar şu şekilde kırık. Tepenin aşağısına indiğimiz zaman ittiriyoruz, çekiyoruz. Pump track'in en güzel kısmı her türlü sürücüye hitap ediyor olması. Yani bisiklete dün başlamış olsanız bile pump track'te rahatlıkla sürebilirsiniz çünkü tehlikeli bir yanı yok. Sadece o tekniği birazcık bilmiş olmanız yeterli. Aynı zamanda kardiyo için, kondisyon için mükemmel bir şey. Çünkü sürekli squat pozisyondasınız. Bacaklar da sürekli çalışıyor. Kollar da aynı zamanda çalışıyor ve bir de sürekli bir line, çizgi takip ettiğiniz için böyle bayağı harmanlanmış bir pist. O yüzden pump track'ler olmazsa olmaz yani. Dostum niye giriyorsun piste? Ağlar. Bir şeyin var mı? Arkadaşlar az önce bir kaza oldu. Pump track'te pedal atma diye bir şey yok. Sürekli pumplaya hızınıza hız katarak gitmeniz gerekiyor. Mesela pedallar hep eşit olmak zorunda. Pedalların biri aşağıda biri yukarıda olursa tepenin üstüne çarpar ve bisiklet yavaşlar. O yüzden pedal atmak yok yani. Aynı kolun ucu çarpacağı için çok dengesiz olur yani. Bir anda yükünüz boşalır, sağa sola devrilirsiniz, tehlikeli olur. Pedal atmak yok. Yani o tekniği oturttukça zaten bisikletin kendi kendine hızlandığını göreceksiniz. Ve çok keyif alacaksınız bence. Biz valla bayağı tur attık. Yavaş yavaş yorulmaya başladık ama bence keyifli.
Başladık. Tepede çektik, çukurda bastık. Çukurda basıyoruz, tepede çekiyoruz. Burayı yapamamışlar. Abi bu nasıl bir bağlantı? Yani işte bu yüzden bilen insanların yapması gerekiyor. Yani biraz zaten yapamamışlar. Şunun girişine bakar mısınız? Dik yer, bisiklet duruyor. O yüzden en azından bisiklet süren kişiler yapsın bu tarz şeyleri. Virajın eğimi çok az. Mesela burada hızlı gidiyorum. Burada beni dışarı atıyor.